Anadolu'da Bizans sınırlarında doğan, İstanbul'un fethiyle yeni bir çağın başlangıcını hazırlayan ve daha sonra da bir dünya imparatorluğu haline gelen Osmanlı İmparatorluğu, gerek askeri, gerek idari ve gerekse de kültürel açıdan dünya tarihinin en dikkat çekici imparatorluklarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı'yı küçük bir beylikten bir dünya imparatorluğuna dönüşmesini sağlayan unsurların başında idari yapısıyla birlikte kurduğu güçlü askeri sistemi önemli rol oynamaktadır. İşte 1. Murat döneminde kurulduğu tahmin edilen Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı ordusunun ana omurgasını oluşturan Yeniçeri Ocağı, Osmanlı sınırlarını Viyana önlerine kadar genişletip Avrupa'ya korku dolu yıllar yaşatırken öte yandan da devletin zayıflayıp gerilemesinde de başrolü oynayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nda bu kadar önemli role sahip olan Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? Devletin imparatorluk vasfını kazanmasındaki katkıları nelerdi? Teşkilat yapısı nasıldı ve bu teşkilat yapısı nasıl bozuldu? Padişahın biricik kurumu olan Yeniçeri Ocağı ne oldu da Osmanlı padişahlarının korkulu rüyası haline geldi? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını ararken imparatorluktan yıkılışa giden süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği süreçleri inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 1. Murat dönemine kadar Osmanlı Devleti'nde ordu sistemi yayan ve müsellem adı verilen birliklerden oluşmaktaydı. Seferler sırasında belirli bir ücret ödenerek veya bir takım vergi muafiyetleri sağlanarak cepheye sürülen bu kuvvetler barış zamanlarında memleketlerine dönüp kendi işleriyle uğraşmaktaydılar. Ancak ilerleyen süreçte gerek disiplinsiz davranışları gerekse atlı olmaları nedeniyle kale kuşatmalarındaki yetersizlikleri görülünce daimi ve muvazzaf bir orduya duyulan gereksinim artmış ve Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş serüveni bu şekilde başlamış olmuştu. Bu başlangıç için kesin bir tarih vermek hayli güçtür. İhtimaller ise Edirne'nin fethini takip eden 1362-1363 yıllarına odaklanılmaktadır. Nitekim Edirne'nin alınmasından sonra daha batıya doğru ilerleme fikrinin geliştiği günlerde devrin ülemasından Karamanlı Molla Kararüstem, Hristiyan esirlerden istifade edilmesinin faydalı olacağı düşüncesini bir sohbet esnasında Çandarlı Kara Halil ile paylaşmış ve Çandarlı Kara Halil de bu fikri Sultan 1. Murat'a iletmiş ve bu düşünce Sultan Murat tarafından da tereddütsüz kabul edilmişti. Bunun üzerine o esnada seferde bulunan Gazi Evrenosap Pençik Kanunu'na uygun olarak savaş esirlerinin 5'te 1'ini devlet hazinesi adına alıkoyması yönünde bir emir gönderilmesiyle Kapıkulu Ocakları'nın temeli de atılmış olur. Zira Gazi Evrenos'un seferden bir hayli esirle dönmesi üzerine Kara Halil onların önce Türkçeyi ve Türk adetlerini öğrenmeleri için Türk ailelerinin yanına verilmelerinin uygun olacağını tavsiye etmesi ve bu usulün benimsenmesiyle Müslüman edilen esirler 3-4 yıllığına Türk ailelerinin yanında kalmaya başlarlar. Bu sürecin sonunda İslamiyet'i ve Türkçeyi öğrenmiş bulunan askerlerin ocağa alınıp akbörk giydirilme işlemleri ve dolayısıyla Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu da tamamlanmış olur. Kuruluşu takip eden yıllarda ocak sayı ve nüfus bakımından sürekli bir artış gösterecektir. 16. asrın ortalarına gelindiğinde ise bütün teşkilatıyla eksiksiz ve mükemmel bir hal almış, aynı şekilde de hizmet görmüş ve bu hizmetlerinin karşılığı olarak da devleti dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline getirmişti. Ocağın kuruluşundan 16. asrın ilk 10 senesine kadar geçen süre zarfında kesinlikle bekar olan Yeniçeriler daima kışlalarında oturup eğitim almışlar, bu sayede harp sanatını disiplin içerisinde öğrenmişlerdi. Sefer olunca da büyük bir istek ve şevkle daha da önemlisi herhangi bir fire veya geçilen yerler ahalisine zarar vermeksizin cepheye koşmuşlardı. Savaş süresince de Hassak kuvvetini oluşturdukları padişahın emir ve kumandası altında bulunup onun muhafaza edilmesini kendileri için en büyük vazife ve onur bilmişlerdi. Kuruluşundan itibaren ocağa hakim olan söz konusu katı disiplin ve mutlak itaat, Yeniçeri Ocağı'nı devrinin en mükemmel ordusu kılmıştı. Ancak bu mükemmeliyet çok uzun sürmemiş, 16. asrın ortalarından itibaren durum tersine dönmeye başlamıştı. Yeniçeriler imparatorluk merkezinde ve Taşra'da sosyal ve politik tabanda kök salmaya başlarken yönetimi etkileyen başlıca unsur haline dönüşmekteydiler. İsyanlarda, özellikle de hal ve cüluslarda sahnenin hep en önünde yer almaya başlamış, siyasete sürekli müdahale edince de siyasetçinin bir aleti olmaktan kurtulamamışlardı. Peki bu kadar güçlü ve mükemmel bir yapıya sahip olan Yeniçeri ordusu ne oldu da bozulmaya başlamış ve kaldırılana kadar devletin başına bela olmaya başlamıştı? Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulma ile ilgili yaygın kanaat her ne kadar 3. Murat dönemi olarak gösterilse de Ocak'taki bozulma emarelerini Yavuz Sultan Selim dönemine kadar götürebiliriz. Zira Yavuz döneminde Yeniçerilerin evlenmesi yasak olduğu halde Yeniçeri ağasına evlenmesi noktasında müsaade verilmesi Ocak kanunlarında verilen ilk taviz olarak görülürken aynı zamanda bozulmanın ilk işareti olarak da kabul edilmektedir.
İlerleyen safhalarda devlet kademelerinde oluşan rüşvet, iltimas gibi gayrimeşru yöntemler ocaklara da yansımış, kanunlara aykırı bir şekilde Yeniçeri olma, Kuloğlu, kul kardeşi gibi alakalar kurularak Yeniçerilikle alakası olmayan kişiler Yeniçeri olarak hariçten ulufe almaya başlamışlardı. Bu durum mali anlamda da büyük külfet oluşturmuş, 2. Selim'in son zamanlarında mevcut olan 20.000 Yeniçeri mevcudu 1592 tarihinde 2,5 katına çıkmıştı. Ocağa ayak takımı olan soytarılar, rüşvetçiler gibi alakasız kişiler alınarak ocağın içi ayak takımlarıyla dolmuş, ocağa kaidelere aykırı acemiler, Yeniçeriler alınmış, esnaflık yapmaları yasak olduğu halde esnaflık yapmış ve evlenmişlerdi. Sayıları artan Yeniçerilerin nitelikleri azalarak savaşlarda 10.000 kişiyle elde ettikleri başarıları 50.000 kişiyle bile elde edemez hale gelmişlerdi. Sayıları artmasına karşın savaşlarda gösterdikleri disiplinsizlik ve başarısızlıklar devleti zor durumda bırakmakla kalmamış, aynı zamanda oluşturulan Yeniçeri algısının içini de boşaltmaya başlamışlardı. Osmanlı ordusu Avrupa'da artık yenilmez bir ordu değildi. Tarihler 1622 yılını gösterdiğinde Yeniçerilerin bu başıbozuk ve disiplinsizlik algısı devletin en üst idaresini de rahatsız etmeye başlayacaktı. Yeniçeriler üzerinde bir düzeltme yapılamayacağını anlayan 2. Osman, Yeniçeri ocağını kaldırmak için niyetlenecek, ancak bu fikri duyulduktan sonra tahttan indirilip Yedikule zindanlarında öldürülecekti. Yeniçeriler öyle bir hale gelmişti ki sırf cülüs için isyan ederek padişahı değiştirir olmuştu. 1640 yılından 1826 yılına kadar devlet resmen Yeniçerilerden eziyet çekmiş, üstüne üstlük üst üste alınan mağlubiyetlere rağmen ne modernizasyonu ne de talimi kabul ediyor, devlet içerisinde adeta kanser hücresi gibi yayılıp devlete zarar veriyorlardı. Çeşitli evrelerle farklı padişah ve devlet adamları tarafından nizama sokulmaya çalışılan Yeniçeriler her zamanki gibi asiliklerini sürdürüyor, sırf bu işe kalkıştılar diye devlet adamlarını canlarından ediyorlardı. Adeta devlet içinde devlet haline gelmişlerdi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti için her şey içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başlamış ve bunda da en büyük rolü Yeniçeri Ocağı oynamaktaydı. Ocak verilen emirleri yerine getirmiyor, talim yapmayı reddediyor, gelişen yeni savaş stratejilerine ayak uydurmazken yapılan ıslahatları da kazan kaldırıp isyan ederek önlüyordu. Durumun artık sürdürülemez olduğunu gören 3. Selim, Genç Osman'dan sonra yeniden ocağı kaldırma girişiminde bulunmaya karar vermişti. Genç Osman'dan farklı olarak direkt ocağı kaldırmak yerine Nizam-ı Cedid ordusunu kuran 3. Selim'in de kaderi atası Genç Osman'dan farklı olmayacak ve o da Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirilip öldürülecekti. İşte böylesi bir ortamda tahta çıkan 2. Mahmut da tek çare olarak devletin başına bela olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı kafasına koymuştu. 2. Mahmut bu girişimin ne kadar riskli olduğunu ve başarısızlık durumunda hem tahtından hem de canından olabileceğinin farkındaydı ve bu yüzden dikkatli davranmak zorundaydı. Önceki 2 padişahın akıbetini bilen Sultan II. Mahmut ilk etapta Ocak ile iyi geçinmeyi tercih ederken öncelikli olarak otoritesini güçlendirmeye karar vermiş ve ilk olarak ayanlar ile anlaşarak otoritesi önündeki önemli engellerden birini bertaraf etmişti. Sıra artık devleti içten içe kemiren ve adeta giderek büyüyen bir virüse dönüşen Yeniçeri Ocağı'na gelmişti. 2. Mahmut devleti ayakta tutabilmek için düzenli, eğitimli askerlerin gerektiği bilincinde olduğundan ocakta yenilik yapmaya çalışıyordu. Bunun için özellikle sık sık Yeniçeri ağası ve sadrazam değiştirerek kendine güven veren kişileri iş başına getiriyordu. 2. Mahmut ocakta bir şekilde kendine yakın adamları başa getirerek güç kazandıktan sonra sıra sadrazama gelmişti. Çünkü kendisine Yeniçerilerle ilgili düşüncelerini gerçekleştirmeyi başaracak güçlü bir sadrazam gerekiyordu. Padişah o sıradaki sadrazam Galip Paşa'ya düşüncelerini açtığında paşa kendisinin bu işte başarılı olamayacağını, cesur, gözü pek bir sadrazamın örneğin Benderli Selim Paşa'nın başarılı olabileceğini söylemişti. Böylece Selim Paşa 1824 Ağustos'unda sadrazam olmuştu. Sadrazam değişikliğinden sonra Yeniçeri ağasını da değiştirmeye karar veren padişah, Ağa Hüseyin Paşa'nın tavsiyesiyle bu göreve de daha önce paşaya ocakta bazı değişiklikler yaparken kendisine yardımcı olan Celalettin Ağa'yı atamıştı. Sultan Mahmut önemli mevkilerdeki bu değiştirmelerden başka ulemadan da yararlanmak için tedbirler almıştı. Öncelikle Şeyhülislam Mekkizade Asım Efendi'nin yerine 26 Ekim 1825 tarihinde Kadızade Tahir Efendi getirilmiş, bazı alimlere payeler ve ücretler verilerek meşhur müderrislerin rütbeleri ve dereceleri arttırılarak ilmiye sınıfı da kazanılmıştı. 2. Mahmut ulemanın desteğini sağlamakla yeni talimli ordunun kanuna uygun olduğuna dair ferman alacak, böylece sadece Yeniçerileri değil aynı zamanda İstanbul'daki halkın çalışan kesiminin örgütlendiği esnaf loncalarını da etkileyebilecekti. Çünkü Yeniçeriler esnaf loncalarıyla da sıkı ilişki içindeydi. Örneğin kahve ithalatı Yeniçeriler için önemli bir gelir kaynağıydı. 2. Mahmut tüm bunları gerçekleştirirken Yeniçeri Ocağı'nın şüphesini çekmemek için büyük gayret gösteriyor ve hedefine adım adım ulaşmaya çalışıyordu.
Bu aşamalardan sonra devlet ileri gelenleriyle uzun uzun görüşmeler yapan padişah, Yeniçerileri kuşkulandırmadan eğitimli bir ordu kurmak için kolları sıvamaya başlamıştı. Bunun için de onların içinden seçilecek kişilerden eşkinci adında asker yazılmasına karar verilmişti. Talim yaptırılacağı ocak ileri gelenlerine gerekçeleriyle beraber anlatılmış, onlar da bu durumu kabul ederek karşılığında rütbe vaadi almışlardı. Eşkinci ocağı için ferman ve fetva çıkarılmış, eşkinci yazılmaya başlanmıştı. Ancak ocak ileri gelenleri talim işini kabul ettikleri halde içlerinden bazıları mani olmak için el altında çalışıyor, işler tereddütlü yürüyor, talim yaptıracak kişiler de bulunamıyordu. Yeniçeri ileri gelenleri talimden sadece silah talimini anladıklarından bu işe söz verdikleri halde yanaşmıyorlardı. Ayrıca Yeniçeriler arasında yeni talim nedeniyle elde olan Yeniçeri esamelerinin de ellerinden alınacağı yollu propaganda da yapılmaktaydı. Hükümet bu olaylara karşı İstanbul Kadılığına emri âli göndererek esame satışını yasaklamış, elde olan bu esamelerin hayatları boyunca ellerinde kalacağını duyurmuştu. Hükümet her ihtimale karşı tedbirli davranmayı elden bırakmıyordu. Bir olay çıkması karşısında hazırlıklı olmaları için topçu, humbaracı, lağımcı ve tersane ocakları reis ve zabitlerini uyarmışlardı. Boğaz muhafızları Ağa Hüseyin Paşa ve İzzet Mehmet Paşa'nın mahiyetindeki 3000 kadar askerle süratle İstanbul'a geçebilmeleri için kayıklar hazırlanmıştı. Sonunda eşkinci talimini önlemek için sürdürülen çalışmalar sonuç vermiş, 5 Haziran 1826 tarihinde güneş battıktan sonra Yeniçeriler aralarında anlaşarak et meydanına toplanmaya başlamışlardı. Yeniçeriler Ağa kapısına saldırıp yağma etmiş ve taşkınlıkları sabaha kadar sürmüştü. Daha sonra kazanlarını et meydanına çıkarmış, bunlara Cebehane ve Saraçhane kazanları da katılmıştı. İsyancılar yeni talimi istemiyordu. Duruma hazırlıklı olan 2. Mahmut Yeniçerilerin bu isteklerini kabul etmemiş, katledilmelerine fetva vererek Sancak-ı Şerif'in çıkarılmasını emretmiş ve halkı da Sancak-ı Şerif etrafında isyancılara karşı mücadeleye çağırmıştı. İsyana karşı halkın da desteğini alan 2. Mahmut, isyancıların üzerine kararlı ve sert bir şekilde giderek inisiyatifi tamamen ele almaya başlamıştı. Bu olaylar sonucunda Yeniçeriler tam manasıyla darmadağın edilmiş, kışlalara yakılarak ortadan kaldırılmış ve birçok Yeniçeri de idam edilmişti. Kaçabilenler ise İstanbul dışına kaçmıştı. Tarihe Vakkai Hayriye olarak geçen olayın ardından bir fermanla Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını ilan eden 2. Mahmut, böylelikle yıllardır devletin başına bela olan bu kuruma da son verecektir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması her ne kadar yeniliklerin önünü açmış olsa da devleti yıkılmaktan kurtaramayacaktı. Zira Yeniçerilerle başlayan darbe geleneği Yeniçerilerin laneti gibi devletin üzerine çökerken dağılma ve parçalanma ise tüm hızıyla sürecek ve 20. yüzyılın başlarında da tarihte önemli izler bırakan Cihan İmparatorluğu tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır. Ancak Yeniçerilerle başlayan darbe geleneği ise Cumhuriyet ile devam edecek ve etkisini yakın tarihimize kadar derinden hissettirecektir. Yeniçerilerle ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlandığımız bazı dijital kaynakları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi için kanalımıza destekleriniz çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.